Buz gibi sular boynuna kadar yükseliyor. Gözleri ufukta yavaşça kaybolan bir yelkenliğe kilitlenmiş, kıpırdamadan ölümü bekliyor. Kendi yarattığı bir mucizenin ardından adeta denizin onu yutmasına izin veriyor. İnsan uğruna aklını ve bedenini parçaladığı bir zaferi neden kendi elleriyle boğar? Victor Hugo'nun 1866'da yazdığı Deniz İşçileri eseri bizi aklın sınırlarını zorlayan bu trajediye götürüyor. Karşımızda doğa, makine ve insan iradesinin okyanusun ortasında birbirine girdiği devasa bir varoluş savaşı duruyor. Sadece karanlık bir kurgu okumuyoruz burada. İnsanlığın doğa ve ilerlemeyle olan o kadim kavgasına tanık oluyoruz. Sizi doğrudan bu hikayenin doğduğu yere, Guernsey adasının o yalıtılmış, rüzgarlı atmosferine çekmek istiyorum. Orada sürekli dalgaların dövdüğü kayalıklar arasında kendi sürgününü yaşayan bir adam duruyor. Gilliatt. O atmosferin kalbinde aslında bizzat yazarın kendi sürgün hayatı yatıyor. Victor Hugo, siyasi idealleri uğruna dönemin Fransız hükümetinin af tekliflerini elinin tersiyle itmiş, sarsılmaz bir figür. Asla boyun eğmiyor. Boyun eğmek bir yana bu kırılmaz irade, eserin yazıldığı dönemin ruhuna bütünüyle işlemiş durumda. Yazarın toplumdan o fiziksel ve ruhsal kopuşu doğrudan ana karakter Gilliatt silüetinde vücut buluyor. Toplumun sınırlarında dolaşan, dışlanmış biri, insanların gürültüsünden ziyade okyanusun fısıltılarını ve o devasa kükremelerini dinlemeyi seçiyor. Gilliatt karakterinin bu sessizliği bana patlamaya hazır sönmüş bir volkanı hatırlatıyor. Dışarıdan bakıldığında rüzgarın ve tuzun aşındırdığı soğuk bir taş yağını gibi. Ama içeride dünyayı yakacak bir magma kaynıyor. Adalılar onun karanlık sanatlarla uğraştığını inanıyor, bir tür büyücü, tekinsiz bir adam gözüyle bakıyorlar ona. Yalnızlığı onu hem efsaneleştirmiş hem de lanetlemiş. Okyanusun kenarında herkesten uzakta yaşaması onu kalabalıklar için korkutucu kılıyor. Kendi dünyasında bir denge bulmuş gibi görünse de o volkanı patlatacak bir sarsıntı gerekiyor. Çünkü kalbinde sessiz, umutsuz bir ateş yanıyor. Adanın saygıdeğer isimlerinden Le Thierry'nin yeğeni Dürüşet'e karşı tarifsiz bir aşk besliyor. Uzaktan, karda bıraktığı ayak izlerini izlemekle yetiniyor sadece. O kıza ulaşmak onun için imkansız bir hayal. Aralarındaki görünmez duvar sadece sınıfsal değil, Gilyat toplumun o dar, ahlaki ve sosyal sınırlarının tamamen dışında kalıyor. Kesin çizgilerle belirlenmiş bir dışlanmışlık bu. Yazarın dünya görüşünde insanın sürekli mücadele etmesi gereken üç devasa güç var: din, toplum ve doğa. Önceki eserlerinde dinin ve toplumun baskısını işlemiştik. Burada ise doğanın, özellikle de denizin ele avuca sığmaz ritmiyle insanın yüzleşmesini görüyoruz. İnsan iradesi doğanın sonsuzluğu karşısında kendi hudutlarını test ediyor. İşte bahsettiğimiz o sarsıntı, o volkanı patlatacak felaket hiç beklenmedik bir yerden geliyor. Lötür Yeteri, adanın ilk buharlı gemisine sahip. 19. yüzyılın teknolojik kibrini temsil eden Durant isimli bir şaheser. Gurur abidesi olan bu gemi korkunç bir fırtınada denizin hiddetine yenik düşüyor. İki sarp kayanın Duvru kayalıklarının arasına sıkışıp kalıyor. Ahşap gövde parçalanıyor ama o dönemin mühendislik harikası kabul edilen buhar makinesi mucizevi bir şekilde o cehennemin ortasında tek parça sağlam kalıyor. Çelik direniyor. Direniyor. Bu makina, insanın doğaya hükmetme arzusunun, sanayi devriminin ve mekanik ilerlemenin somut bir sembolü. Rüzgara boyun eğmeyen, kendi gücünü üreten bir teknoloji. İnsanın doğaya karşı kazandığını sandığı o zaferin kırılganlığını gösteriyor bize. Ahşap, doğanın bir parçası olduğu için kolayca yok oluyor. Çelik ise insan zekasının o inatçı müdahalesinin ürünü. Tam olarak bu çatışmayı görüyoruz. Çağların değiştiği, yelken çağının yerini buhar çağına bıraktığı sancılı bir dönüm noktası. İnsanın inancını bütünüyle makinalara teslim etmeye başladığı an. Teknosentrik bir algıya geçiş. Şöyle düşünün, insanlık sınırlarını tam kestiremediği, kendi gücünü aşan bir enerjiyi doğanın ortasına salıyor. Buhar makinesi o dönem için tanrısal bir güç gibi algılanıyor. Kendi hareketini kendi yaratan bir mekanizma. Le Thierry'nin
O çaresizlik içinde verdiği vaat de bu teknolojik sarsıntının bir yansıması. O ağır motoru, o ıssız kayalıklardan tek parça halinde kim kurtarırsa yeğeni Derüşet ile evleneceğini ilan ediyor. Sanayi devriminin doğaya karşı düştüğü çaresizliğin çok net bir itirafı. Teknoloji doğanın karşısında tek başına hayatta kalamıyor. Onu kurtarmak için yine o ilkel insan gücüne, o saf iradeye ihtiyaç duyuluyor. Görev düpedüz intihar. Kayalıklar devasa bir tuzak, sürekli yaklaşan fırtınalar, dondurucu soğuk ve açlık var. En cesur denizciler bile bu görevi üstlenmeye cesaret edemiyor. Ama Gilyad sadece küçük bir tekne ve yanına aldığı birkaç basit aletle bu ölümcül görevi omuzluyor. Burada çok derin bir çelişki yok mu sence? Toplumun dışladığı, modern dünyadan en uzak olan o ilkel adam, medeniyetin ta kendisini, o ağır çelik yığınını kurtarmaya gidiyor. Doğanın kalbinden teknolojiyi söküp almak. Bu çelişki, yazarın mimari koruma ve restorasyon üzerine yazdığı sert manifestolara inanılmaz derecede benziyor. Nasıl bir bağlantı var arada? Victor Hugo, geçmişin anıtlarının, taş yapılarının zaman, devrimler ve cahil restoratörler tarafından yok edilmesine karşı büyük bir savaş vermişti. Bir yapının ruhunu korumanın kutsallığına inanırdı. Gilyad burada adeta ideal bir restoratör rolünü üstleniyor o zaman. Yıkımın ortasında duran o makineyi doğanın aşındırıcı gücünden, tuzdan ve pastan kurtarmak için kendi bedenini siper ediyor. Vandalizme karşı duran yalnız bir şövalye gibi, insan aklının ürünü olan o makineyi zamanın ve denizin insafsızlığından geri talep ediyor. Ama oradaki mücadele sadece felsefi değil. Dehşet verici derecede fiziksel bir hayatta kalma savaşı. Vinç yok, devasa kurtarma gemileri yok. Onlarca tonluk bir çelik yığınını o sarp kayalıklardan nasıl çıkaracak? Sadece kas gücüne güvenmiyor. Fizik kurallarına meydan okuyan şey, insan zekasıyla çaresizliğin o sarsılmaz birleşimi. Gilyad oraya sadece bedeninin gücüyle gitmiyor. Aklını da götürüyor. Doğanın kendi dinamiklerini doğaya karşı kullanmaya akıl ediyor. Günlerce o kayalıkların arasında ahşap parçalarından kaldıraçlar, iplerden karmaşık makara sistemleri kuruyor, suyun o devasa kütlesinin yükselme ve alçalma ritmine. Gelgiti, Gelgiti bir asansör gibi kullanıyor. O karşı konulmaz kaldırma kuvvetini kendi vincine dönüştürerek ağır motoru yerinden oynatıyor. okyanusun nefesini adeta emrine amade kılıyor. İnanılmaz bir zeka. Gilyad'ın kayalıklardaki bu epik mücadelesi sırasında doğanın o acımasız yüzüyle her saniye çarpışıyoruz. Geceleri dondurucu rüzgarlar, Gündüzleri yakıcı güneş, tükenen erzak ve uykusuzluk, sadece doğanın dışsal unsurlarıyla değil, içindeki o dipsiz yalnızlıkla da savaşıyor. Deliliğin kıyısında geziyor adam. Asıl büyük dehşetin suyun altında, o karanlık derinliklerde onu beklediğinden habersiz üstelik. dev bir ahtapot. Neden ahtapot? Orada dev bir köpek balığı olabilirdi, bir balina olabilirdi. Neden kollarından o biçimsizliğinden başka bir şey olmayan, yumuşak, sessiz bir canlı seçiliyor bu savaş için? Ahtapot figürü burada kültürel bir kırılma noktasını temsil ediyor. Antik Yunan kültüründe ahtapot, zekanın, esnekliğin ve bilgeliğin sembolüydü. Denizciler arasında saygı duyulan mistik bir canlıydı. Doğunun sanatında bile korkutucu olmaktan çok doğanın farklı bir yüzüydü. Ama Victor Hugo, oğlunun denizde yaşadığı sarsıcı bir korkudan da esinlenerek bu esnek canlıyı adeta kan emici, şeytani bir deniz vampirine dönüştürüyor. İnsanın ilerleme kibrine karşı doğanın hazırladığı sessiz bir tuzak. Sanayi devriminin o keskin, hesaplanabilir, metalik düzenine karşı doğanın ele avuca sığmaz, kaygan, şekil değiştiren karanlık yüzünü en iyi yansıtan varlık. Kemiksiz, belirsiz, kaosun tam kendisi. Bu canavar tasviri o kadar dehşet verici ki insanların zihnindeki ahtapot imgesi sonsuza dek değişiyor. Kelime dağarcığını bile yeniden şekillendiriyor yazar. Puyo Vurş kelimesi bizzat bu roman sayesinde Fransızcaya giriyor ve yerleşiyor. O dönemin popüler çizimlerinde artık kollarını gemilere dolayan, doymak bilmez bir canavar var. İnsanın doğaya dair taşıdığı en ilkel korkuların, o kavranamaz dehşetin eti kemiğe bürünmüş hali. Gilyad'ın ahtapotla o karanlık mağarada giriştiği ölüm kalım savaşı buz gibi ter döktürüyor okura.
Gilyat, ahtapotla savaşırken aslında insanın kendi bilinçaltındaki en karanlık korkularla yüzleşiyor. Romantizmin doğayı sadece güzel bir manzara olarak değil, aynı zamanda tekinsiz ve ezici bir güç olarak gören anlayışının zirvesi bu sahne. İnsan aklının sınırları karanlık sularda gizlenen ilkel bir canavarla sınanıyor. Gilyat'ın bu savaşı bana modern bir Prometheus figürünü hatırlatıyor. Ateşi tanrılardan çalıp insanlara getiren kahraman. Gilyat da çeliği, o modern ateşi deniz tanrılarının elinden geri almak için yeraltı canavarıyla boğuşuyor. Kayalıklara zincirlenmişçesine bedenini feda ediyor. Ve imkansızı başarıyor. Makineyi enkazdan söküp alıyor, canavarı alt ediyor ve motoru kasabaya geri getiriyor. Dönüşü tam bir zafer yürüyüşü. Dışlandığı toplum ona artık bir kahraman, bir kurtarıcı olarak bakıyor. Zafer onun, vaat edilen ödül yani derüşet onun olmalı. Başarının zirvesi. Ama trajedinin başladığı yer tam burası. Toplumun gözünde imkansızı başarmış, doğayı dize getirmiş bir adam var. Fiziksel mücadelesini kazanmış, antik destanlardaki kahramanlar gibi canavarı öldürüp prensesi hak etmiş, klasik bir anlatıda hikayenin burada alkışlar eşliğinde son bulması beklenir. Adının saygınlığı, sevdiği kadın ve zenginlik önünde serile durmaktadır. Dönüşünde acı bir gerçeğe çok sert bir şekilde çarpıyor ama. Derüşet'in gözlerine baktığında orada kendine ait bir aşk, bir minnet görmüyor. Adaya yeni gelen genç bir rahibe, Kodre'ye aşık olduğunu fark ediyor. Genç kızın gözlerindeki o derin çaresizliği, başkasına ait olan kalbinin sessiz çığlığını ilk bakışta anlıyor. Kendisine altın tepside sunulan o zaferi talep etmek yerine aklın alamayacağı devasa bir fedakarlık yapıyor. Kendi hakkından feragat edip, aşık olduğu kadının sevdiği adamla adadan kaçıp evlenmelerini gizlice organize ediyor. Sessiz bir veda. Şimdi burada itiraz etmem gerekiyor. Bu bir fedakarlık değil. Bence bu düpedüz pes etmek. Neden gidip kızı istemiyor, koskoca denizi yenen ahtapotu parçalayan adam, bir rahibin, toplumun kurallarının karşısında neden geri adım atıyor? Geri adım atmıyor. Aksine iradesinin en yüksek noktasına felsefi bir zirveye ulaşıyor. Bu nokta Sisifos efsanesinin en ağır, en yıkıcı halidir. Kayayı zirveye taşıma efsanesi. Sisifos, kayayı dağın zirvesine kadar bin bir acıyla taşır, omuzları kanamış, nefesi tükenmiştir. Zirveye ulaştığında tam terini silecekken, kayanın kendi ellerinin arasından kayıp tekrar aşağı yuvarlanmasına izin verir. İradesiyle doğayı, ahtapotu ve toplumu yenmiş, kayayı o zirveye çıkarmışken, sırf sevdiği kadının mutluluğu uğruna o kayayı kendi elleriyle uçuruma itiyor. Gerçek kahramanlığın, meydanlarda kopan alkışlarda veya fethedilen ödüllerde değil, kimsenin bilmediği, takdir etmediği o görünmez feragatte yattığını gösteriyor bize. Doğayı ve makineyi yenen insan, Kendi özgür iradesiyle kadere boyun eğiyor. ya da daha derin bir okumayla, kaderini bizzat kendi elleriyle, başkalarının kurallarına göre değil, kendi yüksek ahlaki pusulasına göre yeniden yazıyor. Gilyat kızı zorla alsaydı, toplumun kurallarına boyun eğmiş olacaktı. Vazgeçerek bebeğini canıyla ödediği zaferi bir armağana dönüştürüyor. Sevdiği kişiyi özgür bırakıyor, kendi ruhunu sonsuzlaştırıyor. Şimdi en başa, o sarp kayalığa, Gild-Hormur taşına dönüyoruz. Buz gibi sular Gilyat'ın boynuna kadar yükseliyor. Ufukta. İçinde hayata bağlandığı tek kadının ve onun sevdiği adamın bulunduğu Kaşmir yelkenlisi yavaş yavaş küçülüyor. Yelkenli gözden kaybolurken Gilyat denizin onu bütünüyle almasını bekliyor. Mücadelesini vermiş, aklının ve bedeninin tüm sınırlarını aşmış bir adam olarak şimdi ait olduğu o büyük sessizliğe, denizin kadim bilgeliğine geri dönüyor. Makine kurtarılmış, yeni çağ başlamış, kahraman ise tarihin dışına, suların karanlığına kendi iradesiyle çekilmiştir. Bu son sahne, modern hayatın karmaşası içindeki görünmez mücadeleleri yüzümüze vuruyor. Yenilmez sanılan insan iradesinin bazen sırf sevgi uğruna vazgeçmeyi seçişindeki o sessiz gücü, o devasa yıkımı düşünmeye zorluyor bizi. Sürekli daha fazlasını elde etmeye, hep kazanmaya programlandığımız bu çağda gerçek erdemin nerede durduğunu sorgulatıyor insan. Bazen en büyük zaferini dünyevi anlamda o zaferden tamamen vazgeçtiğinde kazanır.
Siz kendi hayatınıza dönüp baktığınızda, omuzlarınızda kanayarak zirveye taşıdığınız o kayayı, sırf daha büyük bir anlam uğruna kendi ellerinizle aşağı ittiğiniz oldu mu? Hiç kimsenin alkışlamadığı, sadece sizin bildiğiniz o sessiz zaferleriniz neler? Modern dünyada, sosyal medyanın sürekli başarı çığlıkları attığı bu çağda, böyle görünmez bir fedakarlığa, Gilyat'ın o derin sessizliğine yer kaldı mı acaba? Bir okur, bir kare. Yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.